Hyper Casual. Herkesin durmadan içerik ürettiği, oynanması kolay ama yaratması olay, ücretsiz mobil video oyun kaosu. Öyle ki kullanıcıların sürekli tavır değiştirdiği ve neyi beğeniyor oğlum bunlar denilen mekaniklerle dolu devasa oluşum. O kadar devasa ki Charlie Chaplin'in Modern Times'taki fabrika sekansları bile yavaş kalıyor. Önce sürekli düşünüyorsun. Sonra oyun buluyorsun ve pop! Yok oluyor. En son düşünüyorum öyleyse varım motivasyonuyla tekrar yola çıktığım bu fikir mucitliği aşamasında birden o berrak ampul yanar. Ve o an anlarsın ki o ampul senin sonunu getirmiştir. Sonra yeri geldiğinde canından çok sevdiğin publisher'ın imdadına koşar ve sunduğun onca fikri harmanlar ve ortaya bir fikir çıkar. Ve o an kendini ister Edison, ister Newton, ister Steve Jobs gibi hissedebilirsin. Ancak gerçekler hep Steven Eureka demekten zor bir şey daha varsa o da oyunu yapacak kişilere anlatmak. Sayfalarca GDD yazarsın ama bir bakmışsın oyunu anlatmak daha büyük sorun. Tamam abi bak ne yapıyoruz denilen noktada yolun yarısına gelmişsindir. Şimdi arkana bir developer, bir game artist, bir animatör, bir de İK vardır. Bir ayının kış uykusuna yattığı gibi bir süre içerisinde bekleyen developerlardan önce işçi karınca artistler işe koyulur. Oyunun modelleri ve karakterlerini yapan game artistler ve onlara candan can veren animatörler sahneye oyuncuları çıkartır. Ancak rolünü bilmeyen bu oyunculara senaryoyu yazan o parlak ekip firmanın kudret narları developerlar kodları yazmaya başlar. Hyper Casual ne kadar kolay görünse de aslında üretilmesinin ne kadar zor olduğunu anladığımız kısım budur. Oyun bitti, hatalar bulundu ve kısa bir sürede düzeltildi. Şimdi sıra reklam testine başlamak. Bu testte CPI, retention ve playtime gibi kritik birçok değere bakılır. Creative'ler alınır, teste başlanır ve heyecanlı bekleyiş. Oyun öldü. Teste başlanır ve heyecanlı bekleyiş. Oyun öldü. Oyun öldü. Oyun öldü. Teste başlanır ve oyunun ölmesini beklerken adeta kurtarıcı gibi bir şey olur. CPI iyi gelmişti. Product ekibi hızlıca bir beyin fırtınası yapar ve developer'ın kulağına yeni mekanik ekliyoruz sesi uzaklardan gelmektedir. Ve tüm süreç baştan başlar. Bu sırada kendini tekerleğin içine dönen fare gibi hissedersin ama umutsuzluğa kapılma çünkü zafer yakın. Yeni güncelleme markete gönderildi. Sıra reklam testinde. Peki kullanıcıyı nasıl kandıracağız? İK'cıdan gelen etik hukuk bildirileri ardından yılların dolandırıcısı Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'dan ilham alarak geliştirdiğimiz kreatif videolarını ekleme zamanı. Ve beklenen sonuç geldi. Oyuna bir de reklam ekleyelim öyle test edelim. Developer'ın kulağına uzaklardan gelen ses tekrar eder. Reklam SDK'ları. Oyun tekrar teste gider ve tüm ekip heyecanlı bir bekleyişin ardından tek bir cümle duymak ister. Oyun soft launch. Soft launch sizi sakın rahatlatmasın çünkü tüm bu süreç oyun launch olana kadar tekrar ve tekrar eder. Yine de canınızı sıkmayın. Ne de olsa sürükleyici ve keyifli bir oyun yapmaya çalışıyorsunuz.